Günaydın, sabah 8 ve sabah rutinim. Sabah rutinimde ne var? Bu arada kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet, sabah sabah neden kalktım? Bugün Eyşan Sultan'ın arkadaşı gelecek bize. Hem onun için biraz erken kalktım. Hani okul yokken neden böyle erken kalktım ben de onu bilmiyorum ama sabah erkenden uyanıyorum ben. Ne yapayım dedim. Dün akşam yapacaktım aslında ama işte başka işler yapmaya girişince bu sabaha kaldı. Akşam rutinimiz başka, sabah rutinimiz başka oldu. Sonra oldu. Avustralya'da yaşayan kadınlar, Avustralya'da yaşayan bayanlar Libaneze ekmekle yaptığım böreği merak etmişler. Tekrardan yapayım, görsünler istiyorum. Ama tabii Türkiye'de de vardır, belki Almanya'da falan da vardır. Irak ekmeği, Libaneze ekmeği. Öyle geçiyor isimleri, bilmiyorum. Ondan sonra ütüm falan var. Oo, ütümü görmeyin. Hiç görmeyin. Ne olacak günlük rutinde, ev hanımının günlük rutini ne olur? İşler güçler. Şimdi Eyşan Sultan hala yatıyor, biraz dinlensin, ellemedim. O yatarken dedim ki hemen şunu ben yaparım, hallederim. Ne yapacağız? Küçük bir kase almam lazım. Dört tane yumurta. Bir tanesinin sarısına ayırıyoruz ama. Bir bardaktan biraz eksik, yani tam bir bardak değil, tam bir bardak olduğu ama sanki bana biraz yağlıymış gibi geliyor. Eğer ki bir paket libaneze ekmek kullanacaksınız, bir paket libaneze ekmeği anlatıyorum. Bir pakette 5 tane libaneze ekmek çıkıyor. Bir bardaktan biraz eksik zeytinyağı. Yani şöyle biraz koyayım. Şöyle göstereceğim. Bu şekilde. Ekmekte tuz var. İçine peynir koyacaksanız tuzlu. Yani şöyle biraz gezdirin. Siz yarım kaşık atın gene de. Şimdi ekmeğin tuz oranını tam bilmediğim için. Ama peynirin tuz oranını biliyorum. Peynirimi de hazırladım, şöyle göstereyim. Peynir ve maydanoz. Ve süt. Akşamdan bekletecekseniz 1 litre sütü koyun. Ama akşamdan bekletmeyecekseniz, hani sabah yapıp da böyle 1 saat falan bekletecekseniz bir bardak eksik koyacaksınız. Bunu unutmayın. Akşam bekleteceksiniz. Akşamdan yapıp sabaha kadar bekleteceksiniz ki çok güzel olur, su böreği gibi oluyor. O zaman 1 litre sütü koyun. Emiyor, alıyor ama öbür türlü mutlaka bir bardağını ayırın. Good morning Olcan. Good afternoon. Good afternoon. Daha saat 8, niye good afternoon diyorlar onu? Onlara göre çünkü afternoon oldu. Sabahın köründe daha erkende kalkıyorlar ya. Şimdi bir bardağını ayıracağım ve sütümü koyacağım. Karşına hemen peşine gelirsin. Böyle yaptığım zaman tam denk geliyor. Bu süt şeyleri benim çöpümü çok dolduruyor. Ay. O yüzden şöyle biraz küçültmeye çalışıyorum. Küçültüp öyle atmaya çalışıyorum. Hemen karıştırıyoruz sonra bunu. Bu sosumuz. Böreğin sosu bu. Şimdi yufkalı börek yapacak olsaydım ben arasına nişasta da koyabiliyorum, un da koyuyorum. Hani böyle çok böyle soslu yapmadığım zaman, kıtır börek yapacağım zaman onun sosları değişik oluyor mesela. O böreklerden de yaparım. Ama özellikle bunu istediler, o yüzden. Tepsinize yağlı kağıt serebilirsiniz. Bence mantıklı oluyor. Çünkü yağlı kağıt ne kadar da soslu olsa gene altına geçiyor ama yağlı kağıt bir nebze tutuyor. Tepsiye yapışma falan olmuyor. Geldim. Hemen çıkarayım. Uçları problem yok, keseriz. Yeter ki şöyle bize otursun. Yani
Tabii ister istemez aradan sızma yapacak ama o problem değil. Dediğim gibi hiç değilse tam yapışmıyor yani. Şimdi Libanez ekmekte 5 parça çıkıyor. Benim 2 paket var. Şöyle size göstermek için 5 parça ayıracağım şöyle. Şimdi ortadan ayırıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu da pek değişik bir model olmuş. Bazen böyle yamuk yumuk çıkıyor ama böyle ayırıyorsunuz. Eğer ki aciliyetiniz varsa zaten hemen koy, bu gene emecektir. Yani ayırmasanız bile emiyor. Yırtılması problem değil zaten. Şey yapacaksınız. Sos koyacaksınız, emecek. Olcan'a good morning diyorum. O da diyor ki good afternoon. Tabii diyorum, sen daha erken kalkıyorsun. Ben 8'de kalktım. Laf mı vuruyor şimdi? He? Tatil. Aynen, azıcık dinlensinler. Problem yok. Libanez ekmekten börek yapmıştım. Onu sormuş da bir kişi. Burada yaşayan bayanlar var ya. Tekrar yapıyorum. Görsünler. Libanez ekmekler çünkü çok çabuk sertleşiyor burada. Atılıyor. Atılmasın. Akşama ziyafet veriyor. Börek ziyafeti. Akşama başka bir şey yapmayı düşünüyorum aslında. Ama söylemeyeceğim. Sürpriz. Bir kepçe hemen sos Libanez ekmeğin içine. Koyarken de sırtını yere, yani bu arka tarafı yere gelsin, bunun üstüne koyun. Şu içinde dolduracak böyle sosunu döküyor. Bu zaten en altta kalan zaten güzel yumuşuyor, merak etmeyin. Hemen ikinci ekmeği koyuyoruz. Yine aynı biçimde sos. Sonra üçüncü ekmek. Sabah da eşim diyor, hadi gel yürüyüşe gidelim. Tarçını da al, hadi gel yürüyüşe gidelim dedim. Olmaz, bugün misafir de gelecek. Hemen börek yapmam lazım. Ütüm var. Misafir dedim, eşinin arkadaşı ama yine misafir yani sonuçta, değil mi? Yani. Öyle genç kız falan filan ama önemsememiz gerekiyor gelenimizi gidenimizi, değil mi? Yani isterse küçücük olsun. Benim annemin böyle 5 yaşındaki çocuğa ben sofra hazırladığını bilirim. Yani mutfakta buzdolabında ne varsa çıkarıp önüne koyduğunu bilirim. Öyle. Her koyduğumuzda ekmekleri sos döküyoruz. Şimdi 10 parça çıkacağı için alta 3 tane koyduk. Ortaya 4 tane koyalım. 3 tane koyduktan sonra hemen peynir ve maydanoz şöyle serpiştirelim. Gerçekten kolay oluyor. Zaten biliyorsunuz burada yufka almak biraz şey. Yufkalar çıkıyor. Peyniri koyduktan sonra şöyle iyice yayın. Ben şunları bir kesinlikle istiyorum. Bunlar burada olunca fazla görünmüyor. Şunu hemen keselim. Şimdi daha iyi oldu. Değil mi? Aynen. 3 taneyi koyduk. Ondan sonra peynirli maydanozu koyduk. Bugün böyle biraz tutukluyormuş öyle konuşurken. Neden? Gel bakalım. Her koyduğunuzda dediğim gibi bir kepçe şöyle sosunu dökelim. Bunu ilk yaptığımda, ilk koyduğumda ay ne kadar güzel fikir, bizim hiç aklımıza gelmemişti. Burada yaşayan arkadaşlarım hemen bana mesajlar attı. Ne kadar güzel oldu, çok güzel yaptın işte, hiç aklımıza gelmemişti falan diye. Evet, Avustralya'da yaşayan bayanların kolaylığı olsun bu.
Bayanlar için kolaylık olsun yani. Şöyle göstereyim. Ama dediğim gibi kesin Türkiye'de de vardır bu ekmek. Bir ara görmüş gibi oldum ben. Ulus'ta, Ankara'da. Şimdi tekrar 3 tane koyduk mu? Koyduk. Sosunu da döktük. Hemen bir kat daha peynir. Peynir de çok yapmışım. Problem yok. Sigara böreği sararım yufkam var. O hazır üçgen yufkalar var ya. Onlardan sararım. Hatta çıkarayım hemen peyniri buzluğa atmadan. Sarıyorum. Öyle. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Senin dediğini dedim. Motivasyon. Motive ediyorum. bir tane takipçim yazmış ki senin sayende mutfak dolaplarının hepsini boşalttım, tertemiz yaptım, fazlalıkların hepsini attım. Atın. Atın. Ben de onun sayesinde öğrendim. Fazlalıkları atın. Çünkü biz bayanlar bir şey alıyoruz. Mesela bir kepçe aldık. Aa işte siyahı da varmış. Aa grisi de varmış. 10 tane kepçe. Ondan sonra hiç kullanmadığım, ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki bir sene boyunca aç şöyle dolabına bak. Kullanmadığın ne varsa bir sene kullanmadıysan demek ki lazım olan bir şey değil. Değil mi? At gitsin. Fazlalık, kalabalık. Derken de hani bizde bir şey öyle var. değil. Yani hani, Evden çıkar. aynen. Evden çıkar. Ben mesela çok böyle markalı kıyafetlerimi şimdi normalde yardım yerine bırakıyordum. O gün ablalarımdan biri dedi ki markalı kıyafetleri yardım yerine götürme. Çünkü orada ayırıyorlar. Ya kendilerine seçiyorlar ya da başka yere yolluyorlar. O yüzden markalı kıyafetleri şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Kendim bir satış yeri var, gidiyorum oraya koyuyorum. Oradan gelen parayı gene çocuklara ekmeğe yolluyorum. En güzeli madem öyle değil mi? Evet. Mantıklı. 10 dolara da satsanız mesela giydiniz ama mesela bunu istemiyorum artık gidip 10 dolara satacağım. Hani markası var. Calvin Klein olsun, G-Star olsun ya da ne bileyim işte güzel markalar, kullandığımız markalar olsun. Onları hemen koyup diyorum koy olsan 10 dolar yazıyor mu aslında? Alınıyor. Burada da öyle. Türkiye'deki hani şey olayı var ya gardırop olayı. Burada yok. Gardırop olayı olsaydı hemen girerdim orada kendime bir gardırop açardım. Şimdi bir tanesi. Ortaya 4 tane koyacaktık. Ben unuttum çok konuşmaktan. 3 tane koydum. Problem yok. 3 gidelim o zaman. Bak. Çeneden unuttum gene. Ben bu kamerayla çok mu konuşuyorum? Ne yapayım? Normalde bu kadar konuşmam ha. Biz evde işaret gibi anlaşıyoruz. Yok kız konuşurum. Karşımda dinleyen oldu söyle ben yok konuşuyorum. Hiç susmam ha. Böyle konuştuğum zaman da güzel konuşuyoruz yani. Değil mi? Aynen öyle. Ama ben yalan söylemedim. Hı? Ama ben yalan söylemedim. İşaretleriyle mi konuşuyoruz? Evet. Bir şey söylememize gerek kalmıyor. Evet. Gözümden anlıyor. Ben de onun gözünden anlıyorum. Öyle. Anlaşabilmek için her zaman konuşmak kelimeler gerekiyor. Kaçışım benim ya. Şimdi tüm parçayı aşağı koyayım. Şunu şuradan alayım bir tanesini. Şunu bir yerleştireyim. Şöyle. Çok konuşmakta diyorum ya. Bu kalan sosu da dökeceğiz. Böyle şu şekilde şunu alalım. Kafam karışıyor bu konuşurken. Şimdi dediğim gibi yukarı parçaya, yukarı kata bu şekilde koyun. İç burası ya böyle tersi burada. Ya bugün konuşamıyorum. Bugün niye böyleyim? Vallahi. Şu kenardaki soslardan şu kaşıkla üstüne biraz gezdireceğim. Soslar şöyle şey. Susam seviyorsanız susam, çöre otu seviyorsanız çöre otu, isterseniz de sade. Hiç fark etmez. Hemen yumurtanın sarısını da dökelim. Sarıyı tam ortaya koyuyorum ben. Şuradan şöyle patlatıveriyorum. Bitti. Şimdi bu böyle ya akşamdan yaparsanız sabaha kadar emin olun tepsinin boyuna geliyor. 1 litre süt kullandığınız zaman. Şimdi ben bunu 1-2 saat böyle üstünü freşleyeceğim. 1-2 saat bekleteceğim. Ondan sonra da fırına vereceğim. Bu kadar. Yani Lebanese ekmekle börek bu şekilde yapılıyor. Kolay da oluyor.
Ne yapalım? Ütü yapacağım. Biraz ütüm var. Biraz değil, birazdan fazla ütüm var. Ben şimdi dediğim gibi gardıroplarını şöyle gezdiğim zaman mutlaka oradan böyle bir şeyler bulurum. Bir de hemen yıkıyor. Onları da benler kokusu falan gitmiş olduğu zaman hemen yıkıyor. Onları içireceğim. Evet, hemen sigara böreklerini de saracağım. Hemen yarısını serdim böyle. Bunları sarayım. Ondan sonra yarısını da hemen açacağım, sereceğim. Onları da saracağım. Ondan sonra da kızartmaya başlayacağım. Hemen bir kızartma moduna geçelim. Değil mi? Aynen geçelim. Biraz zeytinyağı koyalım. Olcan Paşam sever şimdi. Evden çıkmadan yesin. Daha olmamış. Biraz daha kızsın. Hemen dizeyim. Oldu. Şöyle koyayım, sarmaya devam edeyim. Tam sarmışız kız, tam bir tavalık. Heh. Evet, Eyşan Sultan yetişti. Eyşan Sultan yetişti. Ben de o arada ne yapıyorum hala? Devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet, şu çizgili battaniyemi açacağım. Şu çizgili duvarım için. Güzel olan kadife. Pastamı da yaptım. Bunu şuraya açayım şöyle. Ay çok güzel. Bir kurutmaya atayım. Havalandırayım değil mi? Şu şeyleri bir gitsin. Bak tüyleri falan var. Evin içine fazla yayılmadan şunları da atalım. Şöyle. Bunlar da gitsin. Bir atayım kurutmaya. Ondan sonra kullanayım. Yıkamaya gerek yok. Çünkü o kurutmaya attığınız zaman hem hijyenli hem dezenfekte ediyor hem de kurutuyor hem de tozunu falan alıyor. Mis gibi oluyor. Ondan sonra da kullanırız. Şöyle yukarıdan aşağı doğru bir dolap düzeltmeye başladım. Dolap düzeni yapmaya başladım. Şunları yeni aldım. Bunlar çok güzel. Şu merdivenime çıkarak göstereyim şöyle. Masaya işte servis yaparken servis tabaklarının altına koymak için aldım bunları. 12 tane falan aldım. Şimdi yukarı kata işte bayramda kullandığım süsleri koydum. Ondan sonra buraya yine tepsilerimi koydum. İşte çikolatalarım var, açılmamış çikolatalarım. Burada vazolarım var. Bu uzanamadığım yerlere işte uzanıp bir şeyler almak için kolonyalıklarım da burada. Bir şeyler yaparken tatlı olarak yapacağım şeyler için bunlar burada. Yani nasıl diyeyim size. Buna un koydum, tuz koydum ve şeker koydum. Bunlar da böyle hani tarifler veriyorum ya size. Hemen pratik olsun diye buradan almam. Onlardan koydum. Tuzlu yapacağım işte çorbalıklarım falan filan burada. Hani kek falan yaparken de kullanacağım şeyler, tatlı matlı yaparken de kullanacağım şeyler burada. Kolajenimi de buraya koydum. Unutmayın her gün bundan içeceğim diye. Başka burada çikolatalar işte şeyler. Kolajenimi de şöyle göstereyim. Bu da şeyi hani kullandıkça şey yapıyorsunuz, kullandım diye. Bunu da kullanmaya başlayacağım. İsmini de gösterebilirim. Şimdi tuzları buraya koydum. Ton balıklarını buraya koydum. İşte sütler, içecekler falan filan. Şurayı düzelteceğim. Burayı da, burası da eşimin ve oğullarımın protein barı.
nasıl diyeyim size, işte bir şeyler karıştırıyorlar, içiyorlar falan filan ya, onlardan. Aslında benim de içmem lazım. Aşağı kata da şey koydum. Yine tepsimi koydum. Hızlı ulaşım olsun. Hamur makinem. Unlarım da orada. Valla bunlar büyük büyük. O yüzden buranın şöyle bir düzelmesi lazım. Eksilenler şeyler. Şu yulafı da onlar kullanıyor. Shake yapıyorlar. Şu pembe tuzu da onlar kullanıyor. İşte burayı düzelteceğim. Şu tohumu oradan alacağım. Sodayı da buradan alacağım. Çünkü sodayı ben poğaçalar için kullanıyorum. Öyle. İşte burayı bir düzelteyim. Bitti. Ondan sonra bitmedi aslında, bakın. Burası da böyle. Bu arada Tarçın Bey'e de şöyle yatsın diye bunu koydum. Yumuş yumuş. Her yerde bir şey yapıyor. Bak gitti, şimdi oraya yatıyor. Kapıyı açık bıraktım. Tarçın. Tarçın. Oğlum. Gel. Gel. Come here. Gel oğlum. Kuşlara havlıyor. Niye kuşlara havlıyorsun sen? He? Anne iş yapıyor. Buraya otur diye bunu koydum ya. Tamam. Tamam hadi. Buraya otur. Artı zaten biliyorsunuz burada da yatağı var. Artı zaten orada da yatağı var. Evet. Çok seviyor annesini. Tamam. Ya ama elimizi yıkayacağız gene. Eşek. Otur. Otur. Ben böyle devam. Bu arada merdivenim görüyorsunuz. Son kata ulaşabilmek için bu merdiveni şey yaptım. Küçük siyah merdivenim var. Zaten kullandıklarımı şuraya kadar koyuyorum ya. O küçük siyah şeyim, merdivenim yetiyor. Güzel oluyor. Ama öbür türlü ta yukarıya kadar olduğu zaman yukarıya da zaten şeyleri koydum. Hediyelikleri falan filan koydum. Bu tarafta zaten bayram rafım. Öyle yani. Şimdi burayı da böyle halledeyim bir. Ondan sonra kaldırayım. Mis. Oldu. Bir de kuşumun altını temizleyeceğim. Tamamdır yani. Eşen Sultan'ın arkadaşı geldi. Yukarıdalar. Eşen Sultan arkadaşıyla yukarıdayken onlara da tabak hazırladım. Biraz sonra veririm. Şimdi ilaçları düzeltmem lazım. Görüyorsunuz hepsini ayrı ayrı şeylere koyuyorum. Soğuk algınlığı, ağrı kesiciler falan filan işte. Hepsini tekrardan bir düzelteceğim. Bir de ilaç kutum içeride var. Bunlar hani günlük elimizin altında olması gerekenler. Şu al kızım peçetenizde. Tabakları verdim de peçeteleri de vereyim. Bekle, ablalara vereceğim. Akus. Eşon'un arkadaşı geldi. Odasında oturuyorlar da. Çekmeyeyim diye var ya, kafasının gözüne yiyor. Yavrum benim utanıyor. Evet yaptım. Ağrı kesiciler, soğuk algınlıkları ve antibiyotikler. Artı kremler. İşte tiramisu falan filan. Artı bir de sarımsak yağı, şu bu menenjit yağı falan. Menengiç mi? Menenjit mi? Öyle bir şey ya. Havuç yağı, kakao yağı. Öyle küçük küçük yağlarım var. Onları da oraya koydum. Bunlar hani hızlı, hemen elimizin altında olan ilaçlar. Diğer ilaçlar içeri tarafta, orayı da düzeltmem lazım. Orayı da yaparım. Bunu da oraya koymuşum. Buldum. Bu da şey için, laptop için. Bu yanlardan ayarlıyorsunuz böyle. Ayakta kalkıyor yani ayakları. Göstereyim. Evet işte bu ve o kadar kullanışlı ki şöyle bastığınız zaman burada ayarları var. Hani kaç derece indirmek kaldırmak istiyorsanız o şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz böyle yatay duruyor, isterseniz öbür türlü duruyor. Hani hem koltukta oturunca kucağınıza laptopunuzu alabiliyorsunuz. Artı laptopla bunun arasında bir kablo var, takıyorsunuz ve fanı var, laptopunuzu soğutabiliyor. Tabi artık laptop falan kullanmadığımız için o kadar fazla. Mac falan kullanınca buna gerek kalmıyor. Ama yine de şöyle hani şeyde otururken, koltukta falan otururken evet güzel. Bir de yanına şey bardaklığı var bunun takılan. Şuraya şöyle takıyorsunuz, kahve fincanınızı falan koyabiliyorsunuz. O yönden de güzel. Bunun bir de büyük beyazını aldım. O tekerlekli. Hani ne bileyim hastanelerde falan oluyor ya böyle. O da çok güzel. Onun kutusunu da açmadım ama. Ay bayram sunum şeylerim bu da.
Bunu da bir açayım, yukarı koyayım. Ay burada da şeylerim var gümüş. Kahve fincanlarım falan. Bunları da nasıl bir sardım. Aha burada da çay tepsisi için. Var mıydı sizin böyle örtüleriniz? Hı? Tepsi örtüleriniz. Kız eskide kaldı hepsi değil mi? Peçetelerim de burada. Bu neyin şeyiymiş? Bunu da arıyordum. Bunları yukarı koymuşum. Burada da fincanlarım var. Bu 4 kişilik, bu 6 kişilik. Yani bu 4 kişilik, bu 6 kişilik, bir de 2 kişilik olan var. Bunları da açayım. Şuraya koyayım, yine bayram yerine koyayım. Değil mi? Aynen. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu benim terliklerim. Gerçek söylüyorum, bu benim terliklerim. Ay ben bununla büyürüyordum, hatırlıyor musun? Bu ses çıkarıyor. O kadar çok seviyordum ki ben. Ama kayıp düşüyordum devamlı. Yine de giyiyordum ben bunu. Sonra Eşan da giydi hatta. Ve renge bakar mısınız? Tommy'nin rengi. Ve ben bu renkleri gerçekten çok seviyorum. Hala da seviyorum yani. Annem saklamış. Ondan sonra Eşan'a da giydirdim. Şimdi ben saklıyorum. Kız çok güzeller ama ya. Habire top getir. Hayır sakın elleme. Aman elleme. Elleme oğlum. Top oynuyor kız kendi kendine benim oğlum. Tarçın Bey'in de yemeğini koyduk. Eşen Sultan da arkadaşıyla sulap almaya gitti. Yürüyüş yapacaklarmış birazdan. Yemişler çok güzel kız, yazık bak arka ayağına. Ayağı kaldırmaya bak. O ayak niye kalkıyor? O ayak neden kalkar? Olmadı mı? Dur ben yardım edeyim, dur. Bitmiş oğlum, bitmiş. Bitmiş. Bak bitmiş. Sıyıralım. Fazla da vermek istemiyorum. Versem ikinciyi de yiyecek. Değil mi? Tipsiz böcük. Doydun mu? Silelim hemen ağzını yüzünü. Dur. Şimdi bir şey deneyeceğiz. Şu an burada oturuyorum değil mi? Hemen geldi buraya oturdu. Şimdi ben buradan kalkınca, şimdi onu konuştuğumu da farkında. Şimdi ben buradan kalkıp mutfağa doğru gideceğim. Ama hareketlerine dikkat edin. Şimdi onu çektiğimi de farkında yani. Şimdi tekrardan ben gideyim oraya oturayım bakın. Yani ben nereye oturursam oraya gelip oturayım. Şuraya oturayım bu sefer. Neden oraya oturmadım diye merak etti şu an. Beni oradan görebileceğini düşünüyor çünkü. O kadar akıllı ki. O kadar akıllı ki gerçek söylüyorum. Şu örgülerimizi de, şu ördüklerini Eşan'ın artık yukarı yollayayım. Hediye edilecek yere bu battaniyeyi yollayayım. Değil mi? Bura bir boşalsın. Artık kaş kolunu da kendi odasına götürsün. Güzel ördü sonuçta. Bunu devam ediyor. Ben de şuna devam ediyorum.
Bitiremedim. Biraz ona, biraz buna, biraz şuna derken yavaş yavaş yapıyorum. Eşan Sultan şişleri de bunun içine koydu. Aslında bir dikiş makinesini açmam lazım. Yaptıklarımın altını dikip size göstermem lazım. O yukarıyı da bir ayarlayayım. Dikiş makinemin şeyini de, masasını da, yeni kutusunda daha onu da açmadım. Onu da bir açayım. O şekilde onun üstünde az bir şey dikiş yapalım artık. Eşofmanlarımın da şeyine, paçalarına lastik takmak istiyorum. 3-5 tane var. Onları da ayırdım. Öyle. Oo, Tarçın Bey. Böreğim de pişiyor. Açmayayım şimdi kapağını. Kabarması durmasın. Kabarıyor şimdi. Zaten böreğin kokusunu alan eve geldi. Ama daha börek pişmedi. Biz de atıştırma yapıyoruz. Eşan Sultan'la arkadaş da geldi. Cipsiz. Ortak. Her yemekte dibime geliyor. Ama niye biliyor musunuz? Ciğerin kokusunu aldı tabii ki. Tabii ki. Hadi. Hav yapacağız. Hav. Önce bir kokusunu al. Hı. Ya ciğer. Hadi hav. Sessiz. Aferin oğluma. Heh. Duyuyor musun? Sessiz sessiz. Sessiz sessiz oğlum benim. Bir tane de vereyim. Çok vermeyeceğim. Çünkü ciğer rahatsız ediyor. Biraz önce de zaten yemeğini yedi. Sessiz. Ha. Aferin oğluma. Tarçın. Spin. Spin. Good boy. Sit. Good boy. Come here. Hı. Aferin. Böreğim de çok mu güzel oldu? Ne? Bu kadar da güzel olunmaz ki. Bak dediğim gibi arkası altına sızıyor. O yüzden hani böyle bu şekilde sızma yapıyor. Onun için yani yağlı kağıt serin dedim. Yine de şu kenarları çok yumuşak oluyor. Çünkü bekletmedim ya. Normalde eğer ki akşamdan bekletmiş olsam bu var ya o kadar güzel oluyor ki kabarık kabarık oluyor bir de. Şimdi keseyim göstereyim için size. Kestim şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Su böreği gibi oluyor. O kadar güzel oluyor. Çıkınca da üstüne su serptim biraz. Onu da söyleyeyim. Çıkarınca sıcakken biraz su serpiyorsunuz ve bez örtüyorsunuz hemen. Biraz dinleniyor ondan sonra kesiyorsunuz. Bu şekilde. Ve böyle güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde tapoveyimi aldım. Daha sıcak. Biraz sonra kapağını kapatacağım. Biraz daha sıcaklığı gitsin. Şimdi şey yapmasın, ıslanmasın. Şimdi bunda da kenarlara böyle geldi ya. Bak. Bu tepsi Türkiye'den. Yani yapışıyor. Ama kız bana demişti ki yapışmaz. Abla dedi yapışmaz. Ben gidince onu yapıştıracağım. Ozi, Türkiye'ye gittiğimiz zaman unutturma bana. Hı, yapıştıralım oğlum. Bu ne? Yapışmıyor mu? Yapışıyor. Düşünsenize bunu bir de boş koyduğumu. Tamamen dibine yapışacak yani. Kesin. Ama benim güzel bir yöntemim var. Hemen göstereyim. Yöntemim ne? Yöntemim bu. Bu. Gerçekten bu. Bak kenarlarına sıkacağım ama koklamayın. Acayip kötü kokuyor. Beş dakika bekleteceğim. Çok pis kokuyor. Haberiniz olsun. 5 dakika beklesin. Şimdi 5 dakika bekledik. Şöyle göstermek istiyorum. Gördünüz mü? Hatta şöyle tutayım elimle. Elimle tutabilir. Tripodum. Tabii tripodu takmayınca böyle oluyor. Şuradan tutup şöyle yapayım. Bak göstereyim. Bak.
Gördünüz mü? Ne kadar kolay çıkıyor. Yani bu sprey gerçekten güzel. Kolaylık. Başka bir şey demiyorum yani. Bakın. Böyle. Bu tepsi de böyleymiş. Bu tepsiyi kullanır mıyım bilmiyorum. Ben hemen bir arayışa geçeceğim. Ben böyle yapışa yapışa bunu kullanamam gibime geliyor. Yeni tepsiler almam lazım galiba. Evet, bugün gelmedi kuşlar. Bugün gelmedi. Yarmalarını koyayım da şöyle biraz yine. Şöyle götürüyorum. Az az döküyorum belli yerlere. Gelip yiyorlar. Biraz da şuraya dökeyim. Şimdi bahçe sulamıyorum. Neden? Çünkü bahçe sulama sistemim var. Bir de zaten hava soğuk ve yağmurlu. Buraya biraz fazla gitti ama olsun. Yer onlar. Şöyle yaymaya da gerek yok, dursun. Buraya koyalım. Burada da limonlarım var. Limonlarımı böyle beyaz kağıtlara sarıyorum da. Böyle taze duruyor. Ha, gel. Daha şurada da sarılacak limonlarım var. Bunları da sarayım. Kontrol çektin mi? Çektin. Tamam, hadi bugünlük de böyle olsun diyeceğiz. Bitiriyoruz. Akşam oldu. Akşam ettik gene. Hadi bakalım. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz videomuzda izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla bırak o zaman. Desteklerinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Getir. Bırak ama bırak.